Mavi Sayfalardan herkese merhaba. Bu bölümde sizlere farklı bir konuda kitap tanıtımında bulunacağım. Bildiğiniz üzere geçmişteki bölümlerde farklı kategorilerde birçok kitap sizlere tanıtmıştım. Bugünkü konumuz psikanaliz. İnsan davranışlarının arkasındaki gizemi çözmeye yönelik ilgi Antik Yunan'dan beri ola gelen bir şey aslında. Ama bir bilim dalı olarak ya da bir ilgi odağı olarak bizim gündemimize girmesi Freud'la aslında başlamış oluyor. Freud'un ortaya attığı önermeler dönem için önemli tartışmaları başlatıyor ve sonrasında ortaya çıkan psikanalistler de hem Freud'un bu önermelerini eleştirmiş hem de bu önermeleri alarak geliştirmişlerdir ve psikanaliz günümüze kadar gelmiştir. Peki psikanalize giriş yapmak istediğimizde hangi kitapları okumamız gerekiyor dendiğinde tabii ki insanın aklına bir soru işareti beliriyor. Ve bu soru işaretini giderebilmek için ben sizlere bugün 2 tane önemli kitabı önereceğim. Bunlardan ilki Saffet Murat Turan'ın Freud'dan Lacan'a, şöyle göstereyim. Freud'dan Lacan'a Psikanaliz adlı kitabı. Saffet Murat Turan bu kitabında içindekiler bölüme de bakarak aslında hareket edebiliriz. Dün ve bugün psikanaliz diye başlıyor ve burada bir özet bize sunmuş oluyor. Sonrasında Freud ve diğerlerini ele alarak aradaki tartışmaları analitik olarak ele alıyor. Lacan'a bir giriş yapıyor. Lacan ortaya attıklarıyla Freud'u tekrardan gündeme taşımış. Hem de Freud'a olan farklı bakış açısıyla da kendisinden bahsettirmiş birisidir. Bundan dolayı da Lacan'ı anlamak aslında kolay değil. Anlayabilmek için, belki de yorumlayabilmek için bu kitap bu açıdan bize bir yön gösterici olabilir diye düşünüyorum. Dil bilim ve yapısal antropoloji diye bir bölümü var bu kitabın. Ve bu bölüme geldiğinizde insanda ya da okuyucuda dil bilimle ilgili bir okuma yapma ihtiyacı hissediyor. Özellikle Lacan'ı anlayabilmek için dil bilimin gerçekten önemli bir işlevi var. Ve ben bu hissiyata kapılmıştım. Bununla ilgili düşüncelerimi de birazdan sizlerle paylaşacağım. Lacan'ın psikanaliz kuramına toplu bir bakış ile yazar kitabın sonunu aslında getirmiş oluyor ve Lacan'ın psikanalizine giriş yapabilmek için de bu kitap başarılı bir kitap diye düşünüyorum. Psikanalize giriş yapmak isteyenlerin başvurabileceği bir kitap. Saffet Murat Turan, Freud'dan Lacan'a Psikanaliz. Görüldüğü üzere de Metis Yayınları bu kitabı basmış. Sizlere diğer önereceğim kitap ise Psikanaliz ve Sonrası. Engin Geçtan'ın kitabı. Şöyle göstereyim. Engin Geçtan. Psikanaliz ve Sonrası. Bu kitap da güzel bir kitap. Bu kitapta aslında yine psikanalize giriş yapmak isteyenler için gayet elverişli bir kitap. Çünkü bu kitapta Freud, Adler, Otto Rank, Sullivan, Karen Harney, Carl Gustav Jung gibi birçok psikanalistin kendi görüşlerinin ne olduğuyla ilgili bize fikirleri sunmuş oluyor. Bunun güzel bir aslında derlemesini yapması açısından kitap psikanalize giriş yapmak isteyenler için tavsiye edilesi bir kitap diye düşünüyorum. Benim bu elimdeki kitap Remzi Kitap Evi'nden. Yani ben bu kitabı zamanında yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'de yerde kitap satan bir gençten almıştım. Ama günümüzde yine Saffet Murat Turan'ın bu kitabını basan Metis Yayınları da bu kitabı Engin Geçtan'ın bu kitabını basmış. Oradan da elde edebilirsiniz. Metis Yayınları da bu kitabı bastı. Psikanalize giriş yapmak isteyenler için önereceğim 2 kitap bunlar. Öncelikle Saffet Murat Turan'ın Freud'dan Lacan'a Psikanaliz. Diğeri de Engin Geçtan'ın
Psikanaliz ve Sonrası adlı kitapları. Bu kitapları ben okudum. Gayet başarılı kitaplar. Psikolojiye ve psikanalize ilgi duymamın nedeni aslında biraz kendimle başlayan bir süreç. Ve insan bazen kendisine şunu söylüyor. Ya ben neden böyle salak salak davranışlarda bulundum? Ya da neden böyle salak salak davranışlar oluyor? İnsanlar neden böyle hani hareket ediyor? Akla mantığa sığdıramadığınız bir sürü davranış oluyor. Ve bu süreç beni hem kendimi anlamaya hem de diğer insanları anlama sürecine götürdü. Ve bundan dolayı da psikanalizin içerisine bir giriş, bir dalış yaptım. Ama biraz psikanalize giriş var, çıkış pek yok gibi görünüyor. Çünkü okudukça derinleşme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve aslında kendinizle ilgili bir sorunu çözmeye ya da kendinizi anlamaya ya da kendinizle ilgili bir huzur bulma çabası bir anlamda aslında huzursuzlukla sonlanabiliyor. Yani psikanalize huzur bulmak için bir anlamda ben girdim ama psikanalize girdiğimden beri pek hani huzurum pek kalmadı diyebilirim. Aslında bu biraz Cemal Süreyya'nın sözüne benziyor. Hani Cemal Süreyya TRT'de yapılan bir röportajında diyor ya 1931'de doğdum, 1937'de annem öldü, 1944'te Dostoyevski'yi okudum. O gün bugün huzurum yoktur diye. Ben de ne zaman psikanalize girdim o gün bugün huzurum yok. Çünkü bu sefer her davranışı anlama ve anlama ihtiyacı bir noktada insanı hem aslında rahatlatıyor, süreci rasyonize etme imkanı size sağlıyor. Ama bir yandan da birazcık huzurunuzu tabii ki kaçırıyor. Ama bu bilme isteği, öğrenme isteği engellenemez bir şey. İnsanı anlamak, kendinizi anlamak için de psikanaliz önemli bir yöntem diye belki de söyleyebiliriz. Tekrardan söylemiş olalım. Psikanalize giriş yapmak isteyenler için Saffet Murat Turan'ın Freud'dan Lacan'a Psikanaliz ve Engin Geçtan'ın Psikanaliz ve Sonrası kitapları. Peki derseniz hangisine önce başlayayım? Açıkçası ben de kararsız kaldım. Yani bu iki kitabı da okudum. Önce Engin Geçtan'ın kitabını okumuştum çok önceleri. Yakın zamanda da Saffet Murat Turan'ın bu kitabını okudum. Saffet Murat Turan'ın kitabını okurken dedim ki keşke aslında ilk bunu okusaymışım dedim. Ama bitirdikten sonra da dedim ki aslında Engin Geçtan'ı önce okumam iyi olmuş. Çünkü diğer psikanalistlerin de ne dediğini bilmek bu kitabı okumada size kolaylık sağlıyor. Bundan dolayı da size önereceğim ilk önce bu kitabı okumanız, sonrasında Saffet Murat Tura'ya geçmenizi öneririm. Bu kitapla ilgili diğer bir önerim ise şu olacak. Hızlıca okumaya çalışmayın. Mümkün mertebe yavaş ve not olarak okumaya çalışın. Çünkü eğer not alırsanız öğrenme sürecine gireceksiniz. Bir bilgi yerleştirme sürecini gerçekleştirirseniz bu kitabı çok daha rahat okursunuz. Tabii ki günümüzde bazı işleri emek vererek ya da yavaş yapmak kolay değil. Çünkü bir hız çağındayız. Hız çağında her şey hızlıca olsun bitsin ve elde edelim istiyoruz. Ama tabii ki bu hız bazen bizim zararımıza oluyor. Milan Kundera Yavaşlık kitabında aslında bir noktada bu hızı bize anlatıyor. Bu hızı aslında eleştirerek anlatıyor. İnsanlar unutmak için ya da bazı şeyleri anlamamak için hızlıca hayatı yaşıyorlar. Yavaş gidersek aslında bazı şeyleri hatırlayacağımızı, bazı şeyleri daha iyi anlayacağımızı öneriyor. Bundan dolayı da hızlı gitmemeyi, en azından bu kitap için yavaş gitmeyi öneririm. Çünkü hızlı giderseniz unutursunuz, yavaş giderseniz hatırlarsınız. Milan Kundera da Yavaşlık kitabını da aslında bu şekilde anlatıyor. Bakın aslında baktığınızda kitap içinde kitap tanıtmış olduk. Niyetim bu iki kitabı tanıtmaktı. Bir yandan da Milan Kundera'nın Yavaşlık kitabını tanıtmış oldum. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Psikanalize giriş yapmak isteyenlere 2 tane Cillop gibi kitap. Bu kitapları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, zaman çünkü çok kıymetli, çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek dileğiyle,
Hoşçakalın.